Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Hamail'in ikinci oğlu Hz. Temail Efendimiz, kardeşinin bu bölgedeki görevinden yaklaşık 2 sene kadar sonra peygamberlik vazifesini almıştı. Ancak kendisine verilmiş olan peygamberlik bu bölge için değil, bu bölgede var olan tevhid akidesinin Germanya etkisiyle Kuzey Afrika'daki etkileşim sürecini kırmak ve yine Hicaz bölgesinin tabiri caizse batı bölgesine bir set çekme vazifesi üzerine alınmıştı. Yani tarih boyunca biz Hicaz bölgesinin doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine sürekli seyahatler yapıyor olacağız. Çünkü Allah-u Zülcelal her seferinde Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere'nin içerisindeki hakikat ve hikmetin korunmasını peygamberleri eliyle sağlamıştır. Tarih boyunca bütün peygamberler hem tevhid akidesinin yayılmasıyla vazifelidirler hem de tevhidin başlangıç noktası olan Kabe-i Muazzama ve onun son halkası olan Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin varlığına delil teşkil edecek, onun varlığının, hayatının yaşayabilecekleri düzeneğin içerisinde tabiri caizse zamanı geldiklerinde görevlerini ifa etmiş olacaklar. Ve her peygamberin özellikle Hz. Musa Efendimiz'den sonra başımıza illet olduğunu Kur'an-ı Azimüşşan'da okuduğumuz Firavun ailesinin ilk temellerinin atıldığı dönemlere gidiyoruz şimdi. Firavun ailesi aslında bir Germanya Arap kökenli Süryani bir yapıya da sahip olan bir aile boyu. Sonradan bu ailenin önemli bir kısmının geriye giderek Avrupa'nın kuzey bölgesinde bugünkü İngiltere'nin ırk kökenleriyle de kardeş olduklarını söyleyebiliriz. Yani bir amca çocukluğu var aralarında. Büyük bir benzerlik. Efendim Hz. Temail bölgeye giderken önce Kudüs'e uğruyor. Abisinden almış olduğu veraset, yani tabiri caizse onunla beraber yürüteceği bu hakikat babında aynı şeriatın hükümleri, Hz. Hamail'den kalmış olan şeriatın hükümleriyle hayatlarına devam edecekler. Şeriatta henüz çok büyük bir değişim yok tabiri caizse. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan beri aynı şeriat üzerindeyiz ve milattan önce 9500'lerle 9000'li yıllar arasında gidip geliyoruz. Hz. Temail Kudüs bölgesine giderek abisinin de tavsiyesiyle kendi yanına almış olduğu bu Göbekli Tepe'de yetişmiş olan doktorlarla beraber kendi ilmini de sağlamlaştıracak ve bölgedeki Germanya etkisini kırmak üzere bu bölgede de tabiri caizse benzer bir hastane kurmak, bu bölgedeki rahatsızlıkları tedavi ederken tevhid akidesini de yerine oturtmak vazifesiyle bölgeye intikal edecek. İlk başta Mısır'ın güney bölgesine gitmeyi tercih ediyorlar. Yani bugünkü Somali, Etiyopya bölgesine gidecekler. Ancak Somali ve Etiyopya bölgesinde yapılacak olan bütün çalışmaların özü özetinde her seferinde kuzeyden gelen çeşitli akımlar sebebiyle bölge insanının ticaret yolları üzerinden Mısır'dan Etiyopya'ya uzanan önemli bir ticaret yolu vardı. Çünkü 3-4 ana kolla Afrika'da ticaret yollarını görmekteyiz. Buradan sürekli insanların etkilendiğini ve tevhid akidesinden çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bölgede aslında ilk yapılan piramidimsi yapılarının da bugün Sudan bölgesinde olduğunu göreceksiniz. Bu bölgede yüzlerce hatta binlerce piramitten bahsediyoruz. İrili ufaklı. Hepsi Göbekli Tepe'nin birer benzeri olarak piramidimsi yapılar ama küçük yapılar olarak inşa edilmişler. Ancak bu yavaş yavaş Germanya etkisini kırmak için kuzeye çıkma gerekliliği anlaşılıyor. Ancak bölge halkının yapısı itibariyle savaşçı özellikleri yok. Yani güvenlik alabilmek, buradaki Germanya etkisini siyasi olarak da kırabilmek için Beni İsrail'den bir grup insanın kuzey bölgesine gelmesi Hz. Temail tarafından gerçekleştiriliyor. Yani bugün Hz. Musa Aleyhisselam'ın Beni İsrail ile Mısır'da karşılaşıyor olması Mısır'a Hz. Temail döneminde M.Ö. 9000'li yıllarda 9250-270'li yıllarda getirilmiş olan Beni İsrail temel ırk kökenlerinden gerçekleşmiş oluyor. Bu bölgede önemli bir yapı var. Germanya'dan gelmiş olan bazı insanlar çöldeki cinlerle, çöldeki varlıklarla sürekli iletişim halinde olmaları sebebiyle tevhid akidesine karşı Göbekli Tepe'nin indirilemez o tıbbi bilgi sahibi olan insanlarına karşılık farklı varlıklardan yardım alabilmek için
ve bu yardımlarını dünyaya duyurabilmek için önemli bir yapı kurmaya niyet ediyorlar. İşte bu niyetlerden yola çıkarak ilk piramit inşalarının temellerine gidiyor olacağız. Elbette ki Mısır medeniyeti ve piramitlerin yapılışı bundan sonra, ama bu süreç içerisindeki yapılanmayı bizler tarihin içerisinde bu kökenden itibaren görmeye başlayacağız. Yani milattan önce 2500'lü yıllarda yapılmış olan Keops tarafından yapıldığı söylenen piramitlerin bugünkü halinden önce de piramitler yapılmıştı. Ama bu piramitlerle o piramitler tarih içerisinde birbirlerine karıştırılıyor oldu. Özellikle uzaydaki varlıklardan yardım almayı talep edenler, hani daha önceki medeniyetlerden de anlatmıştık ya, bu bölgede bulunmuş olan çeşitli veriler sayesinde uzaylılardan yardım alarak Göbekli Tepe'yi bütün dünyada söndürecek olan bir yapıyı gerçekleştirmek üzerine mücadeleye girişiyorlar ve hakikaten de M.Ö. 9000'li yıllarda bu bölgede şimdi gördüğünüz bu büyük piramidin yerinde yine büyüye yakın, bu kadar büyük olmasında bir piramidimsi yapı var. Ama tabanı biraz daha yuvarlak, bu kadar köşeli değil. Dolayısıyla bugün gördüğümüz piramitler o ilk yapılan piramitlerin yıkılmış temelleri üzerine bina edilmiştir. Tıpkı Ayasofya gibi, hani birkaç defa yanıp yıkılıp yerine en son halinin yapılması gibi düşünebilirsiniz. Uzaylılardan bir yardım alınıyor ki bugüne kadar bu konu konuşuluyor. Ama insanların da çalıştığı resimlerle, hierogliflerle gördüğümüz üzere insanların da yaptığını görüyoruz ki bu ikisini şimdi birleştirmemiz lazım. Çünkü Hz. Temayil karşısında, onun getirmiş olduğu tevhid akidesi karşısında Göbekli Tepe'yi ezip geçecek olan, bütün dünyada duyulması için yüksekçe bir yerin yapılıp aslın tevhid olmayıp aslın bilgi olduğunu anlatmaya çalışan yapı, uzaylılardan kısmen küçücük almış oldukları imkanlar dairesinde bir şeyler yapmaya başladılar. Hz. Temayil ise onlara şunu söyledi: İnsanlar uzaylılardan da ya da gördüğünüz diğer bütün cinni varlıklardan da daha üstündür, daha niteliklidir. Çünkü insan eşrefi mahluktur. Dolayısıyla Hz. Musa Efendimizle sihirbazlar arasında tarihte Kur'an-ı Azimüşşan'da da açıkça beyan edilmiş olan o çatışma aslında ilk değil. Tarih boyunca devam ediyor. Hz. Musa Efendimizle karşılaştıklarında tabiri caizse en meşhur hadise yaşanıyor. Tıpkı Hızır Aleyhisselam'ın varlığının sadece Hz. Musa Efendimiz'e anlaşılmayacağı gibi, ki onun da neden orada anlatıldığını o bölümlere geldiğimizde inşallah ifade ediyor olacağız. Hz. Temayil yapmış olduğu çalışmalarla insan eliyle bunun yapılabileceği ve hiçbir mucize-i ilahiyeye dahi kullanmadan mümkün olabilirliğini göstermek üzerine büyük bir yapı inşa ediyor. O kadar büyük bir yapı ki diğerinin yaklaşık 2-2,5 kat yüksekliğinde. Ama bunun olması, iki farklı ilim merkezinde söz konusu olması, Germanya'nın bölgesel çatışma için farklı bir zemin oluşturmasını gerektiriyor. Bunun için de onlar sihirbazlık yönünde çalışmaya başlıyorlar. Yani tarihte sihrin başlamış olduğu o nokta, hani tabiri caizse Medine'de Mescid-i Dırar'ın kurulması aşaması gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla içinde Göbekli Tepe'den daha gelişmiş bir tıbbi merkezin varlığının iddiası için uğraşan Germanya'ya karşı Hz. Temayil'in insanlar eliyle yapmış olduğu piramitlerin varlığı karşısında ezilip bükülmeye başlıyor. Tarihsel süreç içerisinde karşı taraf yok olmaya başlıyor. Dolayısıyla Germanya yavaş yavaş tekrar Cebel Tarık Boğazı'na doğru çekilmeye başlıyorlar. Ancak Mısır'daki bu kalıcı tevhid anlayışının yayılmaya başlaması ve bu bölgedeki ırksal formun gelişiyor olması Germanya'yı pek huzurlu kılmıyor ki tarihsel süreç içerisinde onlar geri gelip bu geri kalan altı daha yuvarlak bir yapıya sahip olan, bugünkünün yaklaşık 1/3 büyüklüğünde olan piramitleri yıkarak artık gerçekten Mısır firavunları eliyle ve sihirbazlığın etkisiyle çeşitli şeyler yapıyor olacaklar. Sihirde onların ileriye gidiyor olması, buna rağmen tevhid inancına sahip olan peygamberlerin hakikati gerçekler ve tam bir gerçeklikle beyan ediyor olmaları tevhidin bu bölgede yayılmasına sebep oluyor. Germanya etkisi kırılıyor ve bu kırılış süreci milattan önceki Hz. İbrahim Efendimizin geleceği döneme kadar oldukça etkili oluyor. Hz. İbrahim Efendimizin gelişinden yaklaşık 500 ila 780 yıllar arası öncesine kadar tevhid akidesinin etkisi bütün Afrika'ya yayılmış oluyor. Dolayısıyla bugün bahsettiğimiz piramitlerin başlangıç noktası yine bir tevhid çatışması.
nur ile karanlıkların kavgası. Ama galip olan her zaman için ve şüphesiz Hazreti Allah'tır ve onun nurunu söndürecek olan kimse yoktur. Her seferinde tevhid bu nur ile dünyayı aydınlatır. Karşı taraf istediği kadar sihirleriyle, ellerindeki güçleriyle bunları yapmaya çalışıyor olsunlar. Efendim, şimdi dünyanın batı tarafına gittik ama doğu tarafında neler oluyor? Biraz o kısmına ve tarihteki akışımıza devam ediyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.